Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben Eren İnce Çiftçi, aile danışmanı ve çift danışmanlığı yapıyorum. Değersizlik üzerine konuşmak istiyorum. Değersizlik algısı aslında bir histir. Genelde çocukluğumuzda yaşadığımız bir histir. Şöyle söyleyebilirim, çocukluğumuzda oluşan bir şemalar vardır. Bu şemaları eğer nasıl oluşturursak ilerideki zamanlarda, yetişkinlik dönemimizde de bu şemalar aynı şekilde devam ediyor. Mesela eğer çocukken herhangi bir şekilde ailenin başkalarıyla kıyaslamasına maruz kaldıysa, eleştirildiyse, herhangi bir şekilde akran zorbalığı yaşadıysa, sık sık özgüveni eksiltici şeyler, konuşmalarda bulunulduysa yaşadığı evde, bu tarz travmalardan sonra kişide bir değersizlik algısı oluşuyor. Ve biz bu çocukluğumuzda aslında bir miras gibi bu çocukluğumuzda oluşan değersizlik algısını zaman içerisinde de taşıyoruz. Yani yetişkinlik dönemimizde de bu algımız aynı şekilde devam ediyor ve geliyor. Diyelim ki evli çiftlerde rastladığımız ve bize çok gelen sorulardan biri, eşim dışarıdaki insanlara karşı son derece nazik, son derece verici davranıyor. Ama bize karşı ya da evde çocuğuma karşı, bana karşı son derece sıkıntılı. Bize değer vermiyor. Hayır diyor ama dışarıdaki kişilere asla hayır demiyor. Onlara karşı son derece verici bir şekilde davranıyor. Bunun nedeni araştırıldığında aslında o kişilerin çocukluğunda değersizlik yaşadığını görüyoruz. Mesela eğer küçükken ailesi içerisinde herhangi bir şekilde eleştirilere uğradıysa, özgüveni gelişmediyse, çok kıyaslamalara girdiyse bu kişi kendini değersiz hissediyor. Ve zaman içerisinde evlendiği kişileri de uzantısı gibi gördüğü için onları da kendisiyle aynı değersizlik algısı içerisinde görüyor. Şöyle diyor, benim kadar değersiz bir insanı sevebildiğine göre, benimle birlikte olduğuna göre o da değersiz birisi. Ailemizi seçemiyoruz ama bundan sonraki hayatımızda neler yapacağımızı, kendi hayatımıza dair şeyleri seçebiliriz. Kararlarımızı seçebiliriz. Dolayısıyla ailemizi seçemediğimiz için evet o travmalarla, o şemalarla birlikte belki bugünlere geliyoruz. Ama özellikle kendi başa çıkamadığımız şeylerde bunun farkındalığı geliştikten sonra bu konuyla ilgili eğer danışmanlık alırsak, doğru yerlere gidip danışmanlık alırsak, aldığımız terapilerle, danışmanlıkla, doğru bir bakış açısıyla bunu çözebiliriz. Hiçbir duyguya mahkum olmak zorunda değiliz. Hiçbir şey mahkumiyet değildir. Şimdi bu kişinin bakış açısına göre bir de oluşan şamanın ne kadar büyük oluştuğuna, ne kadar köklü oluştuğuna göre değişebiliyor. Bir de kişilerin baş etme güçleri de birbirinden farklı. Dolayısıyla yani en az böyle bir 7-8 seans diyebilirim. Bazen uzayabiliyor, bazen bu süreçler içerisinde cevap veriyor. Yani kişiler arasında değişen bir durum. Aslında evlilik o kişiler arasında o kadar çok konu var ki kişiyi ilgilendiren, ilişkiyi ilgilendiren her şey bir merak konusu ve her şeyde bir sıkıntı yaşanabiliyor bununla alakalı. Değersizlik var, buna benzer yine şemalarda oluşan yetersizlik algımız vardır. Kusurluluk şemasıyla alakalı oluşan şeylerdir bu. Onun dışında özgüven eksikliği vardır. Küsme rahatsızlığı olan kişiler vardır. Mesela bununla alakalı çok sıkıntılar gelebiliyor bize. Eşlerin anne baba sorunları yani ebeveyn ya da kök ailelerden ayrışamama vardır. Bunlarla alakalı da geliyor. Yani ilişki üzerine düşündüğümüz zaman çiftlerle ilgili aslında çok fazla şey var. Yani biz kendimizden de yola çıkarak hayatımızda baktığımızda bunların hepsi sorun. Fakat önemli olan sorundan ziyade sizin baş etme gücünüz. O belirliyor o sorunla nasıl çözüme gideceğinizi diyebilirim. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.